Benim son yıllarda dünyada gezdiğim bizim açımızdan en ucuz ülke Arjantin. 1 doların 260 TL olduğunu düşünün. Abi şu an böyle bir adam geldi bak. Bak bankalar da var ama kimse bankalara gidip para bozdurmuyor. Not this. Kesinlikle Arjantin'deki en keyifli şeylerden bir tanesi bu gösteri. Bir akşam yemeğini ödediğim para. Para birimleri 20 kat değersizleşti son 10 yılda. O para sahteydi. Ve size denk geldi. Ya, evet, çekimi yaparken gerçekten. Arjantin'i çok seveceksiniz. Herkese dünyanın dibinden, Arjantin'den selamlar. Binlerce kilometre uzaktan size sesleniyorum. Dünya turumda benim şu ana kadar en çok şaşırdığım ülkelerden bir tanesi olan Arjantin'deyim. Neden efendim? Çünkü şu anda kara borsada para bozdurmaya gidiyor. Burada çok büyük bir kriz var. Devlet dolar çıkmasın diye 2 tane farklı para politikası uyguluyor. Bir tanesi bankalarda geçerli olan 1 doların 140 peso olduğu, ikincisi de blue dolar dedikleri, yani kara borsa mı dersiniz, halkın kullandığı mı dersiniz, piyasada geçerli olan para birimi. Ama gidip de mesela dolarımı bankadan çekersem, yani bozdurursam ya da herhangi bir döviz bürosundan 1 doları 140 peso olarak bozdurur. Ama şimdi benim gibi böyle bunların İstiklal Caddesi var. Buenos Aires'teyiz şu anda. Sokaktaki böyle Ahmet'ten Mehmet'ten bozdurursak bakın bakalım ne kadar ödeyecekler. Ve bu aldığımız parayla sizi hem Arjantin Buenos Aires'te gezdireceğim, hem ülkeyle ilgili bilgiler vereceğim. Yiyeceğiz, içeceğiz. Soğuk bir dönemdeyiz burada Nesibe'yle, Maceraname. Harika bir video izleyeceksiniz. O yüzden size iyi seyirler, bize de güzel keşifler. Haydi bakalım başlıyoruz. Merkezde İstiklal Caddesi gibi böyle bölgenin olduğu bir yerdeyim. Harika restoranlar var, mekanlar var. Böyle görüyorsunuz koca koca binalar, tiyatrolar var, sinemalar var vesaire. Ama hala bir para bozduracak yer bulamadım. Herhalde elinde GoPro var diye birisi beni durdurmuyor. Normalde çünkü durduruyorlardı. Gizli gizli çekeyim en kötü. Adamların direkt kamera çektiğimi fark etmelerini istemiyorum. Rahat edemezler çünkü. Böyle gidiyorsun, bakınıyorsun. Az sonra bağıracaklar. Cambio, cambio, cambio diye. Cambio'da değişim, yani exchange office gibi düşünebilirsiniz. Her zaman gördüğümüz cambiocular bugün yok. Resmen video çekmemizi bekliyorlar işte. Ya evet. Hiçbiri yok. Şu şeyin anıtın arka tarafına gidelim. Belki oradalardır. Cambio, 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 cambio. Ben bağırıyorum cambio diye. Cambio lazım bize abi. Cambio var mı? He? Cambio? ¿Cuánto uno dólares? 100 dólares serían 28.000 pesos. Abi şu an böyle bir adam geldi bak. 8.000. He, 280'den bozuyor. Şu an 100 dolar. yükselmiş yine. Biraz yükselmiş. Blue dolar ha? Okey. Sí. Cambio. 100, Vamos. 200. Unos. Un 100. 100. Bulduk adamı. Abi böyle işte para böyle döndürülüyor. Hepsini anlatacağım. Hepsini. Yani Arjantin'in düştüğü durumu size böyle 5 bölüm 6 bölümde anca anlatırım. Ama şu an ilk bir deneyimleyip size göstermiş olalım. Ortam bu. Şu şekilde. Bak bankalar da var ama kimse bankalara gidip para bozdurmuyor. Böyle sokaklarda bozduruyorsunuz. Adamın peşine düştük, gidiyoruz. Şimdi bizi bir dükkana götürecek. Parayı dükkanda bozduruyorlar. Elden veremiyorsunuz doğrudan. O yani yazılı olmayan kurallar şu an yaşadıklarımız. Ama bir kural aslında. Ülke artık bu şekilde para işini hallediyor. Sokakta vermedikleri için sizi dükkana götürüyorlar böyle. Bak burada da var mesela bir tane adam. Yine kambiyocu. Kura baksaydık tekrardan ya. Sorsak ya, bunların bildiğiniz döviz şeyleri var arkadaşlar. Günlük dolar şeylerin kurunun göründüğü Blue Dolar adında bir site var. Instagram'dan. Bak şimdi hatta adam oradayken göstereyim. Hermano, can you check the Blue Dolar Instagram? Blue Dolar Instagram. En Instagram. Blue Dolar.
Blue dólar. Yes. Hoy neydi? No, no tengo Okey bir señal. dakika tut bakayım Nesbi. Where are you from? Turkey, İstanbul. İstanbul. Nasıldı o blue? Blue. Dólar. Heh, dolar hoy. Sí. Dolar hoy. Dólar hoy. Bak şu. Günlük yazıyor. 2.70. 2.80 te estoy Okey. haciendo yo. Bak 280'miş şu an mesela. Ama devletin belirlediği resmi kur 142. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20. Not this. No? Paramız bitti. Tekrar kambiyo yaptık. Okay, okay. Bu sefer O para dışarıdan sahteydi. şaka Nasıl yapıyorsun. anladım? Bak kaçarak gidiyor. Şaka O para yapıyorsun. sahteydi. Allah'tan aldım doları geriye. Bak. Ya çünkü dükkan değil burası. Evet. Ben de bir şüphelenmiştim. Ben de bir Lan. şüphelenmiştim. Allah'tan anladım. Bak nasıl kaçtı gördün mü? Bak çekti gitti. Gel. Allah'tan parayı kurtardık. Parayı hızlı hızlı sayıyor. Ya çünkü ilk defa hep dükkanda veriyorlardı. Ya, ama anlıyorsun ya dokunduğunda kağıttan. Bildiğin plastik kağıt. Yılan yüzüler cebimizde kaldı gitmedi. Bir dakika, o yüzü sahte yüz vermiş olmasın? Elimde tuttum direkt. Doğru değil mi? Nasıl kaçtı gördün mü? Arkasına bakmadan. Hayatımda Ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Ben zaten hep bunun endişesini yaşıyorum. Deniz acaba bize sahte para mı verecekler, şöyle mi olacak falan diye. Söyleye söyleye başımıza getirttim yani bunu. Vay be. Nasıl kaçtı çocuk gördünüz mü? Evet, Direkt direkt kaçtı. fark ettim ha. Ama mesela çekim falan yapıyoruz, hiç şey demedi. Umurlarında değil. Çekmeyi falan demedi. Nereden bulacaksın ki? Bu ülkenin kuralı olmuş artık. Bir düzen yani. Gel şuradan başka birini bulalım. Normalde dükkana götürüp şimdi biz birini daha görürsek dükkana götürür bizi. Orada anlayacaksınız farkı. Dükkan olduğu zaman adres belli olduğu için sahte para vermiyorlar. Para sayma makineleri oluyor. Bu şimdi bizi böyle dükkana götürüyormuş gibi yaptı. Kapının önünde durdu. Ben fark ettim durumu. Niye kapının önünde verdiğini. Sonra baktım hızlı hızlı sayıyor. Paraya bir dokundum böyle elimde. Elimden 100 dolarımı geriye aldım. Sonra bir baktım kaçarak gidiyor. Dedim bu para sahte. Ve size denk geldi. Ya evet, Çekimi yaparken. gerçekten ya. Yani biz kaçtır para bozduruyoruz. İlk defa Böyle başımıza şey geliyor. yaşamıştık. Meşhur anıtlarını görüyorsunuz, tarihi. Ve şu anda o en büyük onların caddelerini geçiyoruz karşıdan karşıya. Böyle 14-15 şeritli bir yol burası. Şimdi tam İstiklal Caddesi diyebileceğim bir yer var. Oraya doğru gidiyoruz. Orada daha çok dükkan vardı. Tokatlanmadığımız için paramızı hala elimizde gidip bozduracağız. Her yerde şu benzer böyle kolonyal İspanyol tarzı binalar, yapılar görüyorsun. Her yerde KFC, Burger King, Starbucks. Kriz olmasına rağmen hayat gayet canlı bir şekilde devam ediyor Buenos Aires'te. Buenos Aires metrobüsü görüyorsunuz. Onların da böyle metrobüs yolu var. İstanbul'a çok benziyor ya. Abi şurada bir ara sokak var. Orada paraları bozduruyorlar. Dükkanlar olması lazım. Geçen de bozdurmuştuk. Oralar daha güvenli. En azından dükkan. Düşünün, bir ülkede dolara karşı para birimleri 20 kat değersizleşti son 10 yılda. 20 kat. Ayrı bir bölüm yaparım onunla ilgili ama şimdi önden biraz bilgi vereyim size. Devletin söylediği kur 14 kat ama halkın hissettiği kur farkı 30 kat şu anda. Yani az önce size söylediğim adamla para bozdururken bir web site var. Günlük resmen piyasadaki halkın kullandığı kuru öğrenebiliyorsunuz. Devletin sabitlediği kuru da görebiliyorsunuz. Ama devletin sabitlediği kura anca böyle iş, ticaret, yurt dışına çıkacağınızda kullanmanız için böyle yapacağınız şeyi kanıtlamanız da gerekiyor. O zaman alabiliyorsun o kuru. Yoksa 1 dolar almak için yaklaşık 280 birim şu an para vermeleri gerekiyor. Ve şuradaki caddede bütün adamları göreceksiniz biraz sonra. Hepsi bu işi yapıyorlar. Ya bu kadın yapıyor. Ha kam. Abla kam diyor. Ha. Bak bu abla yapıyordu. Bunun dükkanı da var. Ha bizden bu abla. Sigarasını da taktı oraya. Çok güzel. Hello. Buenas. Hola. Billete de 100, 100. 26.000 pesos. Oh, but yesterday Bajo, sí. Cada vez más bajo. 260 diyor.
Instagram'da şu sayfa var. Burada bugünkü kur 270'e düşmüş. Dün 276'ymış. 1 dolar. Bakınacağız şurada. Abla 260'tan alıyor. Çok düşük Nes. Biz geçen 290'dan falan bozduk yani. Arada çok fark var. Yani bu bahsettiğimiz rakam yani ciddi bir para yapıyor. 10 dolar falan fark ediyor. 100 dolarda gerek yok. Abi bakın bunların hepsi kara borsada para bozduruyor. Cambio, casa de cambio, Bak cambio, cambio. söylüyor mesela biri daha. Ne yapacağız? Hadi birini bulalım yine. O abla güvenilirdi ama çok düşük kur söyledi ya. Aynen. En azından bir onun bir 10 fazlasını söyleyebilirse. Kara borsa. Kara borsa, kara. Bak şu adam da bak duruşundan belli bak. Çantası var. Görüyor musun? Kambiyocu kesin o da. Hermano, ¿cuánto cuesta un dólar? 265 pesos. ¿Usted quiere comprar o quiere vender? No, 200 kaç? 276 mı? 260? No, right here. 265. Tamam 5 çıktı. Vallahi bu abi 265 diyor. Ne diyorsun Nes? O resmisi Yani bence 270. 270'i bulabilir miyiz? Paramız da bitti. O yüzden düştük kara borsaya. Restoranlarda daha yüksekten bozabiliyorlar bazen. Burada bazı restoranlar mesela hemen dolarınız varsa size yüksek kurdan hem yemek yedirdiği için yüksek kurdan paranı bozuyor. Ama şu an o restorana gitmek için paramız yok. El mahkum bu abinin peşine takıldık. Ya 2500 fark ediyor. Bir nereden baksan akşam yemeğimiz yani. Biz geldiğimiz gün 290'lardaydı. Kur 265'lere düştü. Gittiğimiz yeri kurutuyoruz ya. Dün ne güzel 280'miş. Dükkan nerede? Allah bu duruma hiçbir ülkenin başını yaşatmasın. Okay. Yapacak bir şey yok neyse. Bozmuyor. Vermiyorlar. Abi şimdi ne kadar para verecek biliyorsun değil mi? Biz yine de Do you bir have bakalım like ama. meals? Biz yine de para sahte bir bakalım. It's problem to carry now. No problem, sir. Neye bakacağız biz? Para sahte mi? Nasıl? Yok bu para orijinal belli. Ha. Bak diyor. Orijinale. Original. Vallahi dükkanı biliyorum. Gelirim polis şeyler söylüyor. Pero se confunde con el italiano usted. Ne yapayım? Parla italiano? No, Turkish. No, porque originale. Ah. Italiano, italiano, Ah. italiano. Italiano. It's similar in Oh, Turkish. piccolo, piccolo. Turkish. 16. Okay. Muchas gracias. Gracias, señor. Bye bye. Bye bye. Nos vemos hasta la próxima. Hadi çıkalım dedi. Deniz sahte değil değil mi? Bak bende artık bir şu an Ben şey de. oluştu üzerimde. Sahte değil ya ben baktım şöyle de değil. Ya işte gezmek bu kadar zor. Paran var bozduramıyorsun. Paran var kullanamıyorsun. Neyse artık para işini hallettik. Şimdi size Arjantin'in en ünlü, en keyifli, en güzel pizzacısına götürüyoruz. Cebimizde paramız var, 100 dolarımız. Ya bu şimdi diyebilirsiniz Arjantin'e gittiniz pizza mı yiyeceksiniz diye. Bu özel bir yer. Gerçekten Tarihi bir yer. çok özel bir yer. Hatta Netflix'te konu olmuş bir yer. Şey Bir de yaparız burada ya, zaten Nes. çok fazla pizza yeniyor bu arada ama en iyisi orası. Çünkü niye? İspanya, İtalya'dan çok zamanına gelen göç olduğu Evet. için burada her yerde bu zengin restoran kültürlerini getirmişler, devam ediyor. Ve buradan sonra akşam da bir et yeriz. Sonra bir de size tango gösterisi izletirim. Ve yemeğin keyfimizi. Hadi gidiyoruz. Abi böyle çok güzel restoranlar var. Dünyanın en iyi et ülkesi olarak biliniyor Arjantin. Ve şu an bunun için erken, akşam saatlerinde daha iyi oluyor restoranlar. O yüzden hakkımızı akşama saklayalım Nes. Şu ilerideydi Nes, az kaldı. Geldik sayılır. Geldik. Seria Guarin. Salon Familiar. Bakın içerisi nasıl. Filmlerdeki gibi böyle esnaf lokantasını da andırıyor. Burası neydi Nes? 100 yıllık bir restoran yaklaşık olarak. 90 yıllık yazıyor zaten. Şimdi burada pizza. Empanada da var ama asıl pizza yemek gerekiyor. Hatta burası Netflix'e çıkmıştı değil mi? Somebody Feed filmiydi. aynen, Somebody Feed. Onu izleyin bak abi. Çok güzel bölümler var Netflix'te. Orada görmüştük. Lezzetini de suratımızdan biraz sonra anlayacaksınız. Bu pizzayı bu kadar değerli kılan ne bilmiyorum ama
Şu mekandaki kalabalığı biz daha önce de gelmiştik buraya. Hiç daha azaldığını görmedim. Bildiğiniz sıradan bir pizza gibi görünüyor. 2 dilimli pizza, bir şarap aldım ben. Kaç verdik? 720 peso verdik. Özellikle geceleri çok dolu oluyormuş burası. Çünkü Akşamcılar mı geliyor? tangodan çıkanlar buraya geliyor. Pizza yemeye. Pizza yemeye. O yüzden özellikle 11'de falan burası tıklım tıklım oluyormuş. Ama şöyle bakın, kalın bir pizza, yani hamuru ince falan değil. Çok fazla sarımsak var. Nasıl bu kadar güzel oluyor? Yok ya. Esnaf işi. Böyle bir Ya ben peçete varsa. hiçbir esnafta onu öyle bir peçete görmedim. Arjantin esnafı işi biliyor. Şarap. Dünyanın en iyi şaraplarını burada içmiş olabilirim. Bu da çok güzel ya. Adamlar et, şarap, yeme içme, keyif. Arjantin'i çok seveceksiniz. Asıl yeni başlıyoruz. Hadi bize afiyet olsun. Yemek atıştırmalık da bizim için. Çünkü asıl en güzel yemeği akşam yiyeceğiz. Kendimizi ona saklıyoruz. Bir de biz burada asla kredi kartı kullanmıyoruz. Neden? Çünkü kredi kartı kullanırsak her şey 2 kat daha pahalı. Yani normalde 260'tan bozdurduk ya parayı bugün, 265'ten. 140'tan falan çekiyor. Yani kur paritesine baktığınızda 2 kat daha fazla kartınızdan para çekilmiş oluyor. Yani o yüzden benim için şu an burada 1 doları kara borsada bozdurmak 2 kat daha değerli haliyle. Ve bunu ilk gün geldiğimizde fark etmemiştik, bilmiyorduk. Artık akıllandık. O yüzden kredi kartını neredeyse hiç kullanmıyoruz. Sadece Airbnb ve otel rezervasyonunda online istiyor ne yazık ki. Onun dışında her şey nakit oluyor. Ve insanlar burada arkadaşlar günde 1300 pesoya geçinmeye çalışıyorlar. Yani yaklaşık olarak 5 dolara. Asgari ücreti sordum geçen gün ve dediler ki 39.000 pesoymuş. Yani o yüzden Arjantin'de işler hiç iyi değil. Ama yine de burada da keza yine zenginin zengin, Real değil mi? fakirin fakir olduğu bir yer. Yok, Real Brezilya'dayım. Ha, kafam. O yüzden biz şu ana kadar gördüğümüzü söyleyeyim. Benim son yıllarda dünyada gezdiğim, bizim açımızdan en ucuz ülke Arjantin. Her şey çok ucuz. Yani market fiyatlarını falan gösteririm biraz sonra. Ayrı bir bölüm de yaparım ayrıca ama ben hiç bu kadar ucuz bir ülke görmedim. Mesela şöyle bir kafeye gelin oturalım bakalım. Bir kahve içelim. Empüje yapalım. Şehirde şık bir restoranlar bölgesinde merkezi bir konumdayız. Bir kahve almak istersem 400 peso, yani yaklaşık olarak 1,5 dolar civarında ve böyle şık bir yerde. O yüzden özellikle Orta Amerika gezimi, dünya turunda takip edenler bilir. Bizim için burası o kadar iyi geldi ki yeme içme her konuda çok uygun bizim için ama. Bir Arjantinli için hala oldukça pahalı. Hatta bazı yerlerde dünyada para birimi en çok değer kaybeden 3 ülke söylenir yani. İnternette görürsünüz haberlerini. Güney Afrika, Arjantin ve Türkiye. Bizim paramız bu kadar dolara karşı değer kaybetmesine rağmen ben şahsen burada hala çok rahat bir şekilde gezebiliyorum. Bu yaklaşık 8 aylık dünya turunda ilk defa başıma geliyor. Kahveler de geldi. Arjantin'de genel itibariyle bütün kahveler çok lezzetli ve yanında su da geliyor. Böyle suyunuzu rahatça içebiliyorsunuz. Ekstra para vermiyorsunuz. 1,5 dolara yani yapılacak en güzel aktivitelerden bir tanesi. Bu da çok güzel ya. Kahve konusunda başarılılar. İstiklal Caddesi hareketlenmiş. Michael Jackson gösterisi var. Yalnız yerler kaymıyor. Mesela bak burada şu işaret dolar işareti, peso işareti, yani USD olursa Amerikan doları oluyor ve bu kurdan isterseniz alışverişinizi yabancı para olarak da yapabiliyorsunuz. Hadi mesela bakalım içerideki fiyatlar, gel. Bakalım. Merak ettim. Aa, pantolonlar varmış bak Nes. Burası Kaç, çok ucuz değil mi ya? Burası çok ucuz. He? Ama işte şey ya hani 4 dolara geliyor pantolon. çok iyi ürünler değil.
Ama yine de çok şu uygun. an idare etmelik ve alınabilir. 4 dolar bedava şuna. Hola. $4, right? Yeah, yeah. Oh. Is it made in Argentina? Yes. Ha. Vay. Arjantin malıymış hepsi. Bak mesela şunların hepsi 4000 milmiş. Yani 12 dolara istediğini alabiliyorsun diye ama bu biraz pahalı tabi. Ya bizim biraz kıyafetimiz kalmadı. O yüzden üşümeye 2 başladık. tanesini Aşağı. 7 bine satıyor. Kaçını? 2 tanesini. Bugün Çok uygun ya. Nesko. tanesiydi. Yani Bayağı ikisi 7000 böyle bir şeye. Evet. Böyle bir şey bak. Nesibe bu 15 dolar falan. Aynen. Bayağı da kalın güzel bir şey ha. Bunlar niye bu kadar uygun? Çünkü ülkede kendileri üretiyorlar çoğu şeyi. Mesela içkidir vesaire de çok uygun ülkede çünkü belli başlı markaların fabrikalar Arjantin'de. Diyorum o yüzden her şey oldukça uygun burada. Mesela bakın dükkanda yan tarafta böyle Hollister'ın çakma olduğunu düşündüğüm 4000 pesoya satıyorlar, böyle kıyafetler var. Ama bunların çoğu çakmadır Nes ya. Ama montlar Güzel fena mi? değil yani. Bak Isıtır mı? ıstır. Fena değil. Donduk ya, güneye indikçe donduk valla. Nesibe'nin de çok kıyafeti yok. Böyle bir şey de almaya çalışıyoruz. Hepsi tişört. Ana caddelerine geldik. Burada böyle rengarenk dükkanlar, restoranlar, kafeler, barlar var. Trafiğe kapatılmış bir cadde. Tam burayı ben gördüğümde ilk şey dedim, yani İstiklal'in eski hali gibi geldi bana. Ama bir şeyi eksik. Treni eksik. Şu markaları var, I Love Gifts diye. Her yerde böyle hediyelik eşya alabiliyorsunuz. Aklınıza gelebilecek her şey var ama oldukça pahalı. Turistik bir yer çünkü. Burada benim sevdiğim güzel bir yapı var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Hava akşam olduğu için artık buz gibi oldu. Donuyorum. Abi bütün markalar var ya. Billabong'dan tutun Quicksilver'ına kadar, Nike, Adidas, her marka her yerde var. Yani kriz, sürekli yüksek bir enflasyon olsa da bir şekilde piyasa dengesini buluyor. Ve insanlar artık buna alışmışlar. Buradaki enflasyonist duruma, ama yine de ben bu kadar insanların yıllardır enflasyonla uğraştığı bir Venezuela'yı hatırlıyorum. Bir de burayı çok yüksek olarak söylüyorum bunu. Herhalde 3. enflasyon konusunda en yüksek ülke biz olacağız. Gidişat o. Ne yazık ki en son bizdeki fiyatları da görüyorum internette, inanamıyorum yani. Her gün değişiyor hala. Allah kimsenin başına vermesin ya bu durumu yani. Çok istikrarsız durum olunca işte böyle sokakta para harcayacak, sokakta para bozduracak duruma geliyorsunuz. Ne yazık ki. Abi insanlar burada da sokaklarda yaşıyorlar. Az önce gördüğünüz sağ tarafta. Ama Latin Amerika'da en az evsizi Arjantin'de gördüm şu ana kadar diyebilirim. Bir Orta Amerika'daki ya da Kolombiya'daki kadar yoğunluk yok ama insan yine de görünce üzülmüyor değil. Burada harika bir AVM mi diyeyim, dükkanların olduğu bir yer mi diyeyim, öyle bir yer var. Adı Galerias Pacifico diye. Bakın içeriği size göstermek istiyorum arkadaşlar. Özellikle şu ileride muhteşem bir tasarım var. Burayı çok beğenmiştim. Bu benim ikinci gelişim Buenos Aires'e. Önceden geldiğimde de hayran olmuştum. Şimdi bir de size göstereyim. Yukarıdan mı çıkalım, aşağıdan mı? Gel aşağıdan bakalım ya. Abi şunun güzelliğine bakın ya. Olağanüstü değil mi? Böyle AVM'nin tam ortasına, tavan kısmına böyle muhteşem bir sanatsal şov yapmışlar. Aşağıda da kafeler, restoranlar falan var. Ülkenin hani zengin mekanlarından birisi burası. Düşünün yani, ona rağmen diyorum hani kriz var ama genelde kaymağını yiyenlerin alışveriş yaptığı dükkanlar var. Abi o kadar her şey yan yana ki bu ülkede. Düşünün, bir tarafta insanlar, garsonlar mesela günde 4 dolar 5 dolar kazanmaya çalışıyor. Öbür tarafta böylesine lüks bir mekanda, hani gösteririm biraz sonra fiyatları. Kaç paraydı Nesip az önceki o şey? Pantolon. 109.000. 109.000, yani bir adamın 2,5 aylık kazancı nereden baksanız. Yani ne kadar böyle, nerede gelir adaletsizliği var, nerede böyle saçma sapan maaşlar ve fiyatlar var. Muhtemelen birçoğunuza birçok ülkede tanıdık geliyordur bu söylediğim şey. Nesibe'ye çok güzel bir elbise beğendik. 41.000'miş. 41.000 dedi. 15'e böl TL'si işte. Düşünseniz ya, 1 doların 260 TL olduğunu düşünün.
Yani Arjantin şu an bunu yaşıyor. Bildiğin hani onlarda da zamanında 1 dolar 5 liraydı, 10 liraydı neyse. Ve bir anda 260 lira olduğunu düşünün. Yani bir pantolona şu an psikolojik olarak aslında adamlar 20.000 TL veriyor. Evet. 20.000 peso oluyor. Yani düşününce öyle. Düşmanımın başına vermesin, gerçekten iğrenç bir durum. Biz kendimizi buraya çok aykırı hissettik. O yüzden çıkıyoruz. Arjantin'in en sevdiğim yanı birazdan başlıyor. Benim için iki şey. Biri yemek, bir de tango gösterisi. Onu da size göstermeyi planlıyorum. Restoran yakında bir tane restoran var. İyi et yapıyor. Orada yeriz. Ondan sonrasına bakacağız. Tabii ki bir et restoransız Arjantin gezisi olmaz ve benim de en favori yemeklerimden bir tanesi gittiğim ülkelerde size bu kültürleri göstermek. Evet, bu akşam merkezde olduğumuz için La Estancia'dayız. Burası çok güzel bir restoran. Ben geçenlerde de buraya bir uğradım. Bir porsiyon bir şeyler yemiştim ama çekmeyi unuttum. Fiyatları gayet makul. Yaklaşık olarak 8 dolara güzel bir steak yiyebiliyorsunuz. Ve burada asado, Arjantin'deki pişirme tarzını görüyorsunuz. Hadi gelin içeriye girelim. Of mangallara bakın. Yani bununla ilgili ayrı gideceğim restoranlar olacak. Onlara özel bölümler zaten yapacağım ama bugün buraya kadar gelmişken günümüzü güzel bitirelim diye bir taçlandıralım dedik. Hola hermano. ¿Todo bien? ¿Asado? Asado, sí. Todo carne, cerdo, lamb, todo. Cordero, chivito, asado. ¿Cuánto euro cooking? ¿Cuánto euro? Sí. 3, 4. Ya bunları böyle 4 saat 5 saat böyle ateşi yakıyor abi bak. Ya yüzüme var ya yağı geliyor. Döndüre döndüre pişiriyorlar. Bizdeki tandırları kuyuda yaparlar ya mesela. Onlar herhalde bu şekilde et yumuşatıp yapıyorlar ama yağlı oluyor. Mesela şu dana eti, şu kuzu eti, domuz da çok oluyor. Şu olması lazım. Yağından anladığım kadarıyla. Böyle bunu döndüre döndüre yüksek ateşte böyle pişiriyorlar. Enteresan bir pişirme taktiği. Ama çok yağlı oluyor. Şimdi ben çok aç değilim bugün. Yani yerim de çok aç değilim. O yüzden hakkımı asıl Arjantinlilerin favori etinde kullanmak istiyorum. Bunu belki böyle uzun bir ayrı bölüm yaparsam orada size aktaracağım. Şöyle bir kasap tezgahları da var. Dinlendiriyorlar burada etleri. Şöyle göstereyim. İçerisi zaten devasa makine dairesi. Güzel burası. Bir de böyle mesela bu kadar şık bir restoran ama fiyatları aşırı uygun. Yani 8 dolara falan sana kocaman steak getiriyor adam. Böyle büyük tabaklar, karışık tabak alıyorsun mesela 15 dolar. Ama Nesibe çok et yemediği için o kadar söylemeye gerek yok. Dünyanın en iyi şarap ülkelerinden bir tanesi. Olağanüstü şaraplar var ve fiyatları çok çok uygun. Yani özellikle restoran konusunda, böyle et konusunda, şarap konusunda merakınız varsa dünyada birinci sıraya koyacağım ülke Arjantin. Her şeyi hem tadarsınız bütçenize uygun hem de çeşitlilik anlamında oldukça zengin. Bu ülke eti ithal etmiyor. Tamamen kendi yaylalarında besledikleri etleri kullanıyorlar ve arazi olarak Türkiye'nin 3 katı daha büyük. Nüfusu 50 milyon. O yüzden çok büyük arazileri oldukları için et konusunda dünyada bir numara olarak yer alıyor Arjantin. Nesibe de çok et yememesine rağmen bayağı sevdi buraya. Evet, bir de şeyleri önden getirdikleri ikramlar inanılmaz güzel oluyor. Ben zaten bunlarla doyuyorum. Ekmek, bizdeki ekmeğin aynısı. Evet. Ay birebir aynısı yani, hiçbir farkı yok. Zeytinyağları falan çok lezzetli oluyor. Sosları. Böyle her şey var Ben ya. mesela şimdi birazdan galetayı buna batıra batıra yiyip doyacağım. Mesela o kadar ülke gösterdim size dünya turunda. Böyle ne ikrammış ne bir şeymiş hiçbir yerde yok. Ama Arjantin o konuda eli çok bonkör bir ülke ve yemeği içmeyi çok seviyorlar. Restoranlar akşam 4 ile 6 arası kapalı oluyor. Dinleniyorlar. Sabah servislerinde 12 ile 4 arası yapıyorlar. Akşam 6'dan gece 2'ye kadar mekanlar açık oluyor. Genelde de yemek yemeye gece 9'da 10'da geliyorlar arkadaşlar. Ki biz çok önemli bir yere rezervasyon yaptık. Ha, sonraki bölümlerde gelecek o. Evet ve 11.30'da bile rezervasyon alıyorlar Gece 11.30'da. Bir et restoranı. Yani dünyanın en iyi 50 restoranından biri seçilmiş ve en iyi 50 et restoranından bir tane seçilmiş bir restoran. Bildirimleri açarsanız sonraki bölümde izleyeceksiniz. Tam 4 gün sonrasına, rakamla diyorum, 4 gün sonrasına yer bulabildik. Yok.
Ve çok da pahalı. Kapıda kıza ısrar ettik. Evet. O şekilde. Biz Yoksa o- de aldı yani. Yiyemeyecektik ama bunu yemeden Arjantin'den gitmek istemiyoruz. Şimdi Nesibe ne söylüyoruz? Yani ortaya bir et, muhtemelen hepsini sen yiyeceksin. Küçük bir şey. Bir bifede chorizo yapalım. Bifede chorizo. Bifede chorizo bu Arjantinlilere has kestikleri bir dana eti. Çok lezzetli oluyor. Bir steak aynı zamanda. Benim dünyada yediğim en güzel steaklerden bir tanesi. Sen çok yemeyeceksin ama bakarız duruma göre. Aç kalırsak sırasıyla gelir. Hadi bakalım başlıyoruz. Ben şöyle bir şişe şarap söyledim. Kaç paraya denk geldi Nesibe bu? 6 dolar falan ya. Arkadaşlar 6 dolara böyle şık bir restoranda şişe şarap açtırıyorsun. 6 Amerikan dolarına. Doldur meyhanecim be. Normalde sen bir bardak söyleyecektin. Ama Doldursun hepsini ya. bir şişe arasında şeydi yani, çok az bir fark var. Çok az bir fark var, evet. Ve burada ben daha hiç kötü şarap içmedim. Bütün şaraplar harika. O yüzden Arjantin'e gelmişken boşa dönmek istemiyorum. Oo, rengin güzelliğine bak. Kötü çıkma ihtimali yok ya. Mümkün değil. Yani bak kaç aydır o? 8-9 aydır mı geziyoruz? Oldu. Orta Amerika'da falan o kadar aç kaldık. Akşamları yemek yiyecek restoran bulamıyorsun. Ama Arjantin, Latin Amerika'nın kralı diyorlardı. Gerçekten de öyle. Hem şehrin canlılığı anlamında Buenos Aires harika, hem de lezzet olsun, mekanlar olsun, parklar olsun. Benim şu ana kadarki favori şehrim. Senin? Benim de kesinlikle. Ben bir de Kolombiya'da Medellin şehrini çok sevmiştim. Ama şu an Buenos Aires önde gidiyor. Bir numara değil mi? Bir numara. Benim de vallahi. Yani Arjantin'e gelirsem bir daha kesinlikle yine gelirim dediğim 3. kez olacak. Yine Buenos Aires'e Ya bir giderim. de yeme içme olarak da bizim damak zevkimize çok yakın. Bir de biz et seven bir ülkeyiz. Evet. O yüzden kesinlikle gelen bir daha gelir yani. Ya, bayılırsınız, bayılır. Heyecandan bizi anlıyorsunuz. Aa, sese Büyük bak. buluşma. Ya bu etin kötü olma ihtimali yok. Yani o kadar eminim ki burada etleri şöyle pişirdikten sonra altında böyle şeyle getiriyorlar. Bak tam kaldıramam ama. Yani altı... Köz var. Aynen, köz var. Bu biraz böyle yağlı bir et. Arjantin'de çok yapıyorlar bunu. Güzel bir et. Geldiğinizde yemeniz gereken bir et. Bununla beraber sonunda artık gittiğimiz bir ülkede bize nerdek yani balzamik ve zeytinyağı da geliyor. Evet, salatamız da böyle. O yüzden diyoruz ya bize çok yakın bir yer diye. Bu hayvanın böyle güzel bir parçası. Buradaki çiftliklerin 99'u okuduğum kadarıyla şey değil, serbest doğanın içerisinde oluyor. Besi hayvancılığını çok yapmıyorlar yani böyle şey değil, yemle büyütmüyorlar hayvanları. O yüzden Arjantin'in etleri çok başarılı. Çok ya olağanüstü bir et. Çevirebilir misin? Son zamanlarda yediğim en iyi et arkadaşlar. Mesela harika ya. Ve bu sadece 8 dolar. Ellerimde besleyeyim. Bir dakika, bu yağlı kısmı mı? Yok. Ağızda dağılıyor. Yani 3 defa çiğnemen yetiyor değil mi? Aynen. Şeker gibi ya. Ben en çok onu seviyorum. Böyle hani sert böyle sinirli et olur 2 saat uğraşırsın ya. Ben hiç daha Buradaki öyle Arjantin'de değil. onu görmedim. Lokum gibi. Lokum gibi ya. Afiyet olsun bizim lokumlarımıza. Bu etin kalitesiyle ilgili ya da lezzetiyle ilgili size tek bir şey söyleyeyim. Nesibe az önce benim etimden aldı. Yağını da ekmeğin arasına koyup yedi. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Nasıl ama? Çok güzel yani, midem bulanırdı benim, ben asla yağ yiyemiyordum ama acayip bir lezzeti var. Ne koku var ne şeyi var, hiçbir şey yok değil mi? Evet. Yani bu adamlar bunu nasıl başarmışlar çok merak ediyorum. Güzel ya. Yani gerçekten bir ette ağırlık, sinirler, ne bileyim lezzet konusunu zaten geçiyorum. Daha hiç kötü et yediğimizi hatırlamıyorum. Çok başarılılar. Muhtemelen ikliminden, doğasından ve yetiştirilme şeklinden diye tahmin ediyorum. Daha çok bölümde buna değineceğim. Bitsin istemediğim bir serüveni yaşıyorum şu an resmen. Yemeğimizi yedik, şimdi yavaştan bizi kovmaya başladılar. Benim şarap diğerine dolduruyor. İkisini birden dolduruyor git iç diye. Çünkü saat 9'u geçti ve mekan doluyor. Bir de buradaki mekanlar 8'den sonra 9'dan sonra dolmaya başlıyor. Şu an saat 8 oldu. Ve bir anda yani dolmaya başlayınca bak hemen bana bakıp hesabı getirmek istiyor.
Tamam kardeşim ya, güldük eğlendik, gitmesini biliriz. Çok güzeldi ama ha. Vallahi etmet harikaydı. Ben bundan sonra size birkaç bölüm daha yapacağım. Onda da şehrin en iyi restoranını çekeceğim bir mekan var. Bir de çok özel bulduğum, böyle birçok blogda yazmayan bir mekan var. Ona da ayrı gidip çekmek istiyorum. Muhtemelen bir bölümün içine sıkıştırırım. Güzeldi ya. Her şeye rağmen Arjantin'de iyi bir akşam yine geçirdik. Yedik, içtik, eğlendik. Bunun bir günahını ödemek lazım. 5100 peso geldi. Yani yaklaşık olarak bir şarap, büyük bir steak, kocaman bir salata, yanında birazcık da atıştırmalıklara yani 16 dolar falan verdik. Kişi başı 8 dolar gibi ama Nesibe hep çok et yemediği için bir porsiyon söylemiştik. Lezzeti muhteşemdi yani. En son Nesibe Instagram'a az önce maceraname hesabına, ben de bir hayalin peşinde hesabıma Instagram'a story'ler attık. Ekmeğin arasına yağ koyup yiyordu. O kadar çünkü lezzetli. Şimdi buradan çıkıyoruz. Ama her restoran öyle değil. Onu da altmıştım. Aynen, burası çok iyiydi. Burası çok güzel bir restoran. Bir tane restorana gitmiştik, onu beğenmemiş. Böyle O yüzden bayraklı bir restoran. onun videosunu falan yapmayı da düşünmüyoruz. Buradan şimdi hesabımızı ödüyoruz ve nasıl ki Kolombiya'da salsa, Brezilya'da samba varsa dans olarak, burada da tango var. Tangoyu izleyebileceğiniz en iyi şovun olduğu yerde, burada bir hemen tiyatronun yanında, kültür merkezinin yanında devasa bir yer var. Orada biraz sonra tango gösterisi izleyeceğiz. Ha, bir de şeyi göstermeyi unuttum. Bakın, bir yemeğe kaç para veriyorum? Bir yemeğe. Abi bu ülkenin sorunu bu zaten. Bu kadar para veriyorsun. Sadece bir akşam yemeğine ödediğim para. Ve bu ülkede kur son 13 yılda 100 kat arttı yaklaşık olarak. Düşünebiliyor musun? Yani şu 1000 TL de olabilirdi mesela ya. 1 liralara böyle oldu adamların. Çok üzücü gerçekten arkadaşlar. Umarım en kısa zamanda toparlar. Çok güzel insanlar. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şuranın güzelliğine bakın. Tango gösterisi oluyor akşamları. Kimisinde yemek dahil, sadece alkol dahil ya da sadece izleme dahil oluyor. Onlardan en meşhuru burası. Buraya giriş kişi başı 3000 falan, yani 10 dolar civarında. O zaman hepimize iyi seyirler. Heyecanlıyız. Evet ya. Bence kesinlikle Arjantin'deki en keyifli şeylerden bir tanesi bu gösteri. Kesinlikle bu şehirde yapmak istediğim en çok istediğim şeylerden biriydi. Sabırsızlanıyorum. Bir an önce gidelim. O zaman size iyi seyirler arkadaşlar. Hadi bakalım, tango gösterisi Arjantin nasılmış? Başlıyoruz. Abi şehirde genelde Uber çalışıyor ama taksiler daha uygun, enteresan bir şekilde. Özellikle yoğun saatlerde, geceleri taksiyle gitmek çok daha makul oluyor Uber'e göre. O yüzden biz de taksiyi atladık. Şimdi evimize doğru gidiyoruz bakalım. Dostlar, bugünlük benden bu kadar. Çok güzel bir tango gösterisi izledikten sonra şimdi otele geldik. Böyle Airbnb ev gibi bir yer burası.
1+0 gibi. Otellere nazaran daha uygun oluyor fiyatları ve sizinle böyle ilk günlerimizi Arjantin'de paylaşmak istedim. Çok güzel bir ülke. İnşallah sonraki bölümlerde canavar gibi deneyimlerimiz olacak yine. Bildirimleri açarsanız haberdar olursunuz. Özellikle bazı dünya turu konusunda vereceğim size tavsiyeler var. Onlarla ilgili ayrı birkaç bölüm yapacağım. Onları da yakında paylaşırım. Herkese şu anda şimdilik Buenos Aires'ten selamlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.